Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Dışarıda müthiş lapa lapa bir kar yağıyor. Aslında çekimi dışarıda yapmayı planlamıştık. Yalnız hazırlıklarımızı tamamlayamadığımız için özür diliyoruz sizden. İnşallah başka bir sefere böyle bir kar yağışını kaçırmadan böyle bir atmosferde sizlerle birlikte oluruz. Temenni edelim en azından. Şimdi efendim bugün sizlerle Davos 2021 ve Davos 2021'in içeriğini konuşacağız efendim. Davos bir diğer adıyla Dünya Ekonomik Forumu 70 ülkeden 1500'den fazla katılımcının iş insanı, siyasetçi, akademisyen, sivil toplum örgütü üyesi, STK temsilcilerinin katılımıyla 25-29 Ocak tarihleri arasında pandemiden dolayı online çevrim içi şekilde gerçekleştirildi. Biz sonrasında yayın yapıyoruz. Toplantıya Çin Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Başkanı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Güney Kore, İngiltere, İsrail, Hindistan, Japonya ve Yunanistan başkanlık statüsünde katılım sağlarken Türkiye temsilci bulundurmak suretiyle katılım sağladı Davos'a. Şimdi efendim Davos'un görünürde 3 önemli gündemi var. Tabii bir de kapağı açılmamış gizli gündemi var. Ben bugün bundan da bahsedeceğim size. Görünürdeki birinci gündemi ekonomi. Bilindiği üzere pandemi sürecinden önce başlayan bir ekonomik kriz vardı ve bu pandemi süreciyle birlikte tetiklendi. Davos'un kurucu başkanı Klaus Schwab, toplantıların ana temasına ilişkin olarak inovasyonu ve cesur çözümleri teşvik etmede, güveni yeniden inşa etmek ve küresel işbirliğini arttırmak, salgını durdurmak ve güçlü bir ekonomik toparlanma sağlamak için önemlidir değerlendirmesinde bulundu. İlk değerlendirme buydu, olduğu gibi de çevirdim size ve önemli bir değerlendirmeydi. Şimdi efendim bugün itibariyle dünyayı incelediğimizde IMF'ye yani Dünya Bankası'na borçlu ülke sayısı özellikle de pandemi sürecinin tetiklemesiyle birlikte 120'ye ulaşmış durumda. Yani 120 ülke IMF'ye şu anda borçlu durumda. Hazine Müsteşarlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ise bizde durum Eylül sonu itibariyle Türkiye'nin merkezi yönetim borcu yaklaşık 230 milyar dolara ulaştı. Küresel borçların 1/4'ine tekabül ediyor bu miktar. Söz konusu borcun milli geliri oranı ise %30'un altında tutulmaya çalışıyor. Yani sizin kazancınızın %30'u dış borç efendim. Ve bu milli gelire %30'luk oranın altında tutulmaya çalışılıyor. Hazine Müsteşarlığı'nın kendi resmi sayfasında yapmış olduğu açıklama bu şekilde. %30'un altında tutulmaya çalışıyor. Siz daha fazlasını tezahür edin artık ne kadar olduğunu. Peki efendim, Davos'taki büyük aktörler bu ekonomik buhran, bu ekonomik darboğazın çıkışı ile ilgili nasıl bir çözüm üretiyorlar, ne söylüyorlar? Size bunu olduğu gibi aktaracağım, yorumlarımı sona bırakacağım. Davos'taki büyük aktörler The Great Reset diyorlar efendim. Yani büyük sıfırlama. Bu da gizli falan değil artık. Aleni bir şekilde ekonomiyi sıfırlayacağız diyorlar. Dünyayı sıfırlayacağız diyorlar. Dünyayı sıfırlamalarından kasıtları da sınırsız para arzından sınırlı para arzına geçiş efendim. Yani artık bu duruma, bu buhrana dünya ekonomisi dayanamıyor. Bunun da çözümü ekonomiyi sıfırlarsak, dünyayı sıfırlarsak aslında, dünyayı sıfırlarsak biz bu buhrana çözüm bulabiliriz. Yalnız eksikler var, problemli noktalar var. Bunları da biliyorlar, onlardan da bahsedeceğim ve gizli falan da değil dediğim gibi 30 yıldır bunu dillendiriyorlar. İngiltere Merkez Bankası eski başkanı Mark Carney, The Economist dergisindeki bir makalesinde Covid sonrası dünyada olası temel değişikliklerle ilgili bir makale yayınlamıştı. Bu makaleyi de olduğu gibi aktaracağım size ve bu makalenin içeriği doğrudan Davos'la ilgili efendim. Mark Carney, Covid sonrası dünyada
paydaş kapitalizmin şirketler savaşı sonrasında yaptıkları, çalışanlarına, tedarikçilerine ve müşterilerine nasıl davrandıkları, kimin paylaştığı ve kimin istiflediği ile ilgili bir değerlendirmesinde bulundu. Piyasaların değer verdikleri ile insanların değer verdikleri arasındaki uçurumu bu şekilde kapatabileceğiz diyor. Böylece istifleyenlerden alacağız diyor alt metinde. Devamında efendim post-Covid dünyasında daha fazla insanın risk yönetiminde, sosyal ve tıbbi güvenlik ağlarında iyileştirmeler isteyeceğini ve bilimsel uzmanlara daha fazla ilgi göstermek gerektiğini ekliyor. Makaleye göre iklim değişikliği, eşitsizlik ve yoksulluk olarak Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir şekilde dünyayı sıfırlama ve yeniden şekillendirme fırsatı bize sunuyor. Bu durum pandemi sonrasında daha da aciliyet kazandı. Bu daha fazla insanın işin geleceği sürecini hızlandırmak için uzaktan çalıştığı için iş gücü piyasalarının sıfırlanmasını içeriyor. Sıfırlama, iç işleri vasıflandırılarak ve yeniden vasıflandırılarak 4. sanayi devrimine geçiş için hazırlıklar için şimdiden başlanması gerekiyor ve şimdiden başlanacaktır. Özetle efendim bize şunu anlatmaya çalışıyor. Dünyada kapital sistem içerisinde şirketler çalışırken, şirketler para kazanırken paylaşan şirketler oldu, istifleyen şirketler oldu. Şimdi bu süreçte bu istifleyen şirketlerin bizimle bunları paylaşması lazım. Yani insanlarla bunu paylaşması lazım. Çünkü insanların önceliğiyle şirketlerin öncelikleri arasındaki uçurum gittikçe artmaya başladı. Ki keza bugün Amerika'da yoksul kesimin özellikle şirketler tarafından finanse edilmesi isteniyor. Yani Amerika bugün zenginden alıp fakire dağıtmaya başladı aslında. Bu dünyada da yaygınlaşsın isteniyor. Avrupa'da bunun altyapısını hazırlamış durumda. Burada efendim bu sürecin hızlandırılarak 4. sanayi devrimine geçişin hızlandırılması da Davos'un ikinci önemli gündemi aslında. Sanayi devrimi de artık dijital bir devrim geliyor, dijitalizm geliyor. Yani bütün sistem, bütün uğraşlar bu sistemi mevcut konjektürü dijital dünyaya adapte edebilmek. Temel problem bu efendim. Temel sorunu bu olarak görüyorlar ve bu da 4. sanayi devriminin hızlandırılması için bir fırsattır diyorlar pandemi. Yalnız bir problem var efendim. Bu problemi de dillendiriyorlar. The Great Reset'e bağlı olarak, büyük sıfırlamaya bağlı olarak dünyada bazı problemlerin ortaya çıkacağını düşünüyorlar. Gıda tedarik zincirindeki aksama riski ve gıda korumacılığının pandemi sonrası yeni normal hale gelmesini önlemek için küresel politikada koordinasyonuna duyulan ihtiyaç dahil olmak üzere gıda güvenliğini de önceliyorlar efendim. Yani evet biz dijitalizme geçeceğiz, biz büyük sıfırlamayı gerçekleştireceğiz. Yalnız tedarik zinciri ne olacak? Tedarik zincirinde nasıl bir problemle karşılaşacağız? Bunu bilmiyoruz diyorlar. Olası bir tedarik zincirindeki aksama sistemin çökmesine dahi sebep olabilir efendim. Bu durumda efendim bu gıda güvenliği konusunda Uluslararası Para Fonu Başkanı ve Genel Müdürü Bulgar asıllı ekonomist Kristalina Georgieva konuştu. Önemli bir kadındır. Bu kadının söylediklerini de size olduğu gibi aktarıyorum. Bakalım ne demiş. Ivanov kitlesel enjeksiyonun oluştuğunu söylüyor ve devam ediyor. Great Reset'in 3 yönünü şu şekilde sıralıyor. Yeşil büyüme, daha akıllı büyüme ve daha adil büyüme. Yeşil büyümenin içerisinde de efendim mangrove ekimi var. Bataklık bitkisi diyoruz buna. Arazi restorasyonu, ağaçlandırma veya binaları yanıtmak gibi düşük karbonlu ve iklime dirençli büyümeyi destekleyebiliriz diyor bu aşamada.
Düşük petrol fiyatlarıyla fosil yakıt süspansiyonlarını ortadan kaldırmak ve gelecekleri yatırımları teşvik edebilmek için karbon fiyatlandırması uygulamak için en doğru zamandır diyor. Georgieva Başkan ne diyor efendim? Diyor ki 170 ülke ciddi kriz yaşayacak ve şimdi hepimiz için kendi rolümüzü tanımlama zamanı. Daha akıllı büyüme hakkında konuşayım size diyor. Dijital ekonominin bu krizin en büyük galibi olduğunu biliyoruz. Ancak bazı ülkelerin ve toplulukların geride kalmaması için dijital uçurumun genişlemesine izin vermemeliyiz. Bu gelecekte kazançtan daha fazla acı getirecektir. Yeni bir dünya için yeni kararlar önemli. IMF söz konusu olduğunda 1 trilyon dolarlık kapasitemiz ve politika tarafından muazzam bir katılımımız olacak. Şimdi efendim diyor ki açıkça Georgieva, ya bizimle olursunuz ya yok olursunuz. Çünkü bizim 1 trilyon dolarlık kapasitemiz var ve ülkelere yardım edebiliriz. Bizimle birlikte olursanız yeni 4. sanayi devrimine geçmeniz hızlanır. Bizimle birlikte olmazsanız da yok olursunuz. Bir şu veya bu şekilde dijitalizm gelecek. Bakın efendim. 3. sanayi devrimi gerçekleştiğinde özellikle Fransa'da çok büyük olaylar olmuştur. Tarihten belki de daha önce bahsettim sizlere ve yeri gelecek tekrar bahsedeceğiz. Büyük olaylar olmuştur. Teknoloji engellenemez. Mümkün değil teknolojiyi engellemeniz. Su gibidir, akar ve yatağını bulur. Ulaşacağı yere mutlaka ulaşır. Bizim teknolojiye adapte olmamız gerekiyor. Teknolojiyi durduramayız. Şimdi efendim, burada teknolojiyi savunmuyorum noktasında değilim. Teknoloji kullanana hizmet eder. Siz aklı baki bir şekilde teknolojiyi kullanırsanız size hizmet eder. Yani Rahmani akıl kullanırsa Rahmani akıla hizmet eder. Şeytani akıl kullanırsa şeytani akıla hizmet eder. Bu kadar basit. Yalnız bunu önleyemezsiniz. Teknolojiyi kendi aklınıza uydurmak zorundasınız. Nasıl ki matbaa Türkiye'ye geç geldi, birçok şeyi kaçırdık. Bugünü de kaçırmayalım diye uğraşıyoruz aslında. Çabamız bu. Ve devamında diyorlar ki efendim dünyayı sömürdük yetmedi. Bir de dijitalizmle sömürmek istiyoruz. Çünkü yeni koloni insan vücudu, insan beyni, insanın ürettiği karbonla ilgileniyorlar. İnsanın ürettiği enerjiyle ilgileniyorlar. İki insanın karşılıklı sohbet ederken bile havaya salınan bir enerji var. Bu asıl hedefleri insan vücudundaki enerji efendim. 4. sanayi devriminin temelini de insan vücudu oluşturuyor. Dolayısıyla koloni aslında insan. Diyorlar ki biz sömürdük olmadı. Biz artık insanı da sömürmek istiyoruz. Dünya ekonomisi de umurlarında falan değil. Bizim ekonomimiz öncelik diyorlar. İşte efendim bu gizli sömürü mantığı da Davos'un gizli gündemi. 3 gündemini sıraladım. Gizli gündemi. Bu gündemin temelinde de mavi ekonomi var efendim. Yani artık yeni sömürü düzeni mavi ekonomi üzerinden kurgulanmak isteniyor. Mavi ekonomiden kastımız ne efendim? Okyanuslar ekonomisi. Okyanuslar ekonomisinin bugünkü hacmi 27 trilyon 100 milyar doları geçmiş durumda efendim. Okyanuslar, denizler, nehirler, göller ve yeraltı kaynaklarıyla birlikte büyüyen bu ekonomik savaş daha da büyüyecek. Biraz bunu açalım, biraz mavi ekonomiyi açalım efendim. Bugün itibariyle efendim dünyadaki her iş gücünden 3'ü suya bağlı. Okyanusların doğrudan üretimi 2019 yılı itibariyle 8 trilyon dolara ulaşmış durumda. Okyanuslar, denizler üzerinden ticaret ve ulaşımda 7 trilyon doları geçmiş durumda. 7 trilyon 600 milyar dolar civarında. Yani balıkçılık, mercan kayalıkları, deniz otu sektörü, denizlere ve okyanuslara kıyısı olan tarım alanları, nakliye yolları,
karbon emirimi ve turizm gibi, enerji de var tabii ki bunun içerisinde, alanları kabaca büyük bir rakama tekabül ediyor. Çünkü efendim insanın ürettiği karbonun %30'unu denizler emiyor. Bir nevi lavabo görevi görüyorlar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'nun tapusunu almaya çalışıyor. Dünyanın tapusunu almaya çalışıyor aslında. Çünkü yeni dünya düzeninde okyanuslara hakim olan, mavi ekonomiye hakim olan dünyayı yönetir efendim. Ardından da Akdeniz, Karadeniz, Ege, Karayip, Güney Çin Denizi, Meksika Körfezi, Baltık Denizi ve Bering için savaş şiddetlenerek devam ediyor. Akdeniz burada çok önemli bir faktör. Akdeniz için Türkiye ve Kuzey Afrika'ya baskı uygulamaya devam ediyorlar. Daha fazla artacak bu baskılar çünkü Akdeniz'e kıyısı olan en önemli ülkelerden biri Afrika, diğeri Türkiye. Afrika biraz daha İngiltere'nin sömürgesinde olan bir devlet ama Türkiye burada çok kritik bir görev üstleniyor. Türkiye son dönemde Libya'daki etkinliğiyle Akdeniz'deki en büyük aktör olduğunu da kanıtladı. Bu da çok hoşlarına gitmiyor efendim. Yalnız burada Akdeniz hep önemliydi. Yani geçmişine de baktığımızda hep önemliydi. The Great Reset ile birlikte daha da önemli bir hal almaya başladı. Bu süreçte ayrıca denize kıyısı olan ülkelerde daha şanslı denilebilir efendim. Akdeniz'in öneminin artmasıyla birlikte gözlerin bu bölgeye çevrilmesinin ardından bir diğer önemli gündem ortaya çıkıyor: Lozan efendim. Hatta gündemde bile diyebiliriz efendim. Siyasiler seçim kavgası yapa dursun, devletin ve milletin gerçek gündemi aslında Lozan şu anda ve Akdeniz. Bilindiği üzere Lozan'da muallakta bırakılan iki konu var efendim. Bunlardan bir tanesi Boğazlar, bir diğeri de Kıbrıs meselesi. Bu iki mesele Akdeniz'le ilgili aslında. Yani Akdeniz olmasa bizim boğazlarımızın bir önemi yok. Büyük sıfırlama olmasa veya okyanuslar ekonomisi olmasa kimsenin Akdeniz'de işi yok aslında. Ama şu anda var efendim. Şu anda Akdeniz'de işleri var ve Lozan'da dediğim gibi muallakta bırakılan en önemli konulardan biri Boğazlar, bir diğeri de Kıbrıs meselesi. Şimdi bir sonraki yayınımızda Lozan'dan çok daha detaylı bahsedeceğim. Uzun zamandır tarih sohbeti yapmıyoruz. Biraz da tarih sohbeti yapmış oluruz. Şunun da altını çizelim efendim. Özetle Akdeniz sularında Kıbrıs'ı istiyorlar ve Akdeniz'i istiyorlar, aslında Boğazları istiyorlar ve Kıbrıs'ı istiyorlar. Şimdi bu millet verirse alırsınız. Biz verirsek alırsınız. Bunun da altını çizmeden geçmek istemiyorum efendim. Türkiye'nin bu bölgede Boğazlar'da hakimiyet kurmasını istemiyorlar. Hakim olmasını istemiyorlar. Akdeniz'de hakim olmasını istemiyorlar. İşte burada da Lozan en önemli gündem haline geliyor. Lozan'dan da ayrıca bahsedeceğim. İşte Davos'un gizli gündemi aslında mavi ekonomi ve mavi ekonomiye bağlı olarak bizi en çok zorlayacakları konu olan Lozan efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum desteklerinizden, katkılarınızdan dolayı. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.